Evet sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Size bugün sakalsız bir halimi göstermek istedim. Babyface. Babyface mi oluyor artık bilmiyorum. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Yunanistan'dayız. Bugün tatil tadında, vlog tadında bir içerik oluşturacağız sizler için. Bugün denize gidiyoruz. Evet. Denize giderken denizdeki manzaralarımızı sizlere göstermek istiyoruz. Bakalım Yunanistan'ın denizleri nasılmış? Söylendiği gibi güzel mi? Keyifli mi? Bugün onlara bakacağız. Videoda görüşürüz. Arkadaşlar bir de suyun içinde fotoğraf çekebiliriz. Ama dalabiliriz. Evet arkadaşlar, videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, şimdi çıktık. Arabaya doğru ilerliyoruz. Arabamıza binip Eda Hanım'ı almaya gideceğiz. Eda Hanım'la kız kardeşim oluyor kendileri. Onu aldıktan sonra denize doğru yol alacağız. Tabii öncesinde bir market alışverişimiz olacak. Gittiğimiz yerde oturup bir şeyler atıştırmak için. Orada da ufak size fiyatlardan bahsederim. Burası da arkadaşlar benim çocukluğumun geçtiği Bahçe Sokağı dediğimiz yer. Şu gördüğünüz genelde tütün tarlasıydı. Bu sene başak ekmişler. Daha çok. Karşıda gördüğünüz tütün iskeleleri, hemen arkasında yine başaklar var. Arabamızın yanına geldik. Arabamız aşırı derecede tozlu. Yıkatmak aklımın ucundan bile geçmedi. Tatilden dolayı. Evet, Lokum yine kendine bir kedi bulmuş. Zübeyir'de. Bunu da eve götürmek istiyorum. Eve, Bursa'ya mı götüreceksin onu? Evet. Ama kediye kimlik çıkartacağız. Pasaport çıkartıp öyle mi götüreceğiz? Hadi bakalım, yola çıkıyoruz. Binin arabaya. Tamamdır, bunu bıraksın. Evet, Eda Hanım da geldiğine göre artık yola çıkabiliriz. Eda Hanım'ı da evinden almış bulunmaktayız. Şimdi yola çıktık, devam ediyoruz. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'm Evet arkadaşlar, şimdi Lidl'a geldik. Lidl ne diye soracak olanlarınız varsa aranızda. Lidl bir Alman market arkadaşlar. Almanya'da muadillerini size göstermiştim zaten. Yunanistan'da da şöyle söyleyeyim, Lidl ve Aldi iki ayrı kardeşler diye biliyoruz. Lidl Avrupa genelinde birçok yerde var. Aldi sadece Almanya'ya özgü bir marka. Şimdi Lidl'a giriyoruz. Lidl'da bakalım. Bizim normalde bu yaptığımız rutinlerden biri devamlı. Denize gitmeden önce Lidl'a uğrarız. Burasının ürünleri gayet uygun fiyatlı. Size de göstereceğim şimdi. Burada şöyle gördüğünüz çeşitli kruvasanlar var. Börekler var. Kruvasanlardan, böreklerden alıyoruz. Ondan sonra afiyetle deniz kenarında yiyoruz. Şurada gördüğünüz gibi fındıklı, çikolatalı, kremalı, her çeşit kaşarlı börek mevcut. Evet, şimdi size biraz market fiyatlarından bahsedeceğim. Burada görmüş olduğunuz tam bir tavuk var. Kilo fiyatı 4.90 diye geçiyor. Evet arkadaşlar, kıymanın kilosu 11.98 gözüküyor. Şu paket 5.39, yani 5 euro 39 cent olarak gözüküyor. Ancak bu 450 grammış. 450 gramı 5 euro 39 cent'e geliyor. Burada gördüğünüz standart çupralar var. Çupraların kilo fiyatı 7.39'muş. Şuradan da görebilirsiniz. Berna Hanım'ın en çok sevdiği yer. Aktüel ürünlerinin olduğu yer. Aşırı hoşuma gidiyor. Saatlerce inceleyebiliriz. Dünyadaki en güzel market bence. Söyleyeyim. Burada da aktüel ürünlerin bulunduğu kısım. Evet, burada da gördüğünüz dondurulmuş ürünler var. Hepsini tek tek çekmeyeceğim tabii ki de. Temel gıdaları çekmiş oldum sizlere. Şimdi kruvasanlarımızı alıp yola devam edeceğiz. Evet, şimdi donut alacağız. Hangisinden istiyorsun? Pembe. Aa, bu da varmış. Evet, ondan al. Pembe. Evet, pembe. Ben şunları istiyorum. Ben 2 tane istiyorum ben. Hepinize birer tane. Evet, şimdi trofil alıyoruz arkadaşlar. Trofilden peynirli. Bir de kaşar pilav alalım. Al kaşarlı. Evet, kruvasanlarımızı aldık. Böreklerimizi aldık. Şimdi çıkıyoruz. O picture Zübeyir ne kadar büyük? Zübeyir ne kadar büyük göster. 1 metre, onlar 10 metre. Evet arkadaşlar, donutlarımızı aldık. Bu bizim rutinlerimizden biri. Kruvasan, donut, birkaç içecek. Şimdi Fener'e doğru gidiyoruz. Fener sahiline doğru gidiyoruz bakalım. Orada bizi neler bekliyor.
Sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Hüseyin, Evet. burada çok fazla avcılık da yapılıyor değil mi bu göllerde? Evet hayatım. Avcılık yapılıyor burada birçok yerde. Fener'de ördek avcılığı yapılıyor çok fazla. Aynı zamanda Fener bir deniz liman bölgesi. Birçok kafeteryaların, birçok plajların bulunduğu bölge. Birazdan göreceksiniz zaten. Neredeydi kamp bölgesi? Burası da Fener'in giriş kısmı, yerleşim yeri. Genelde burası yazlık bölge. Yazın çok canlı oluyor. Kışın çok sakin. I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle normal bir plaja geldik. Bu taraf arkadaşlar beachler var devamlı. Artık buradan sonra devamlı koyun sonuna kadar beachler başlıyor. Ancak biz bugün şöyle güzel, kendi şemsiyemiz var zaten. Şemsiyemizi de yayıp güzel bir suya gireceğiz. Deniz bugün biraz dalgalı. Rüzgar var hafiften. Tatlı çok güzel bir rüzgar var. Bayağıca yanacağız. Böyle nasıl yüzeceğim? İçine gireceksin, yüzeceksin. Bekle. Birazdan. Tamam. Ama deniz gayet keyifli gözüküyor. Manzaramız muazzam. Evet. Evet arkadaşlar, az önceki yerden vazgeçtik. Sebebi de şu. Gördüğünüz şurada duşlar var. Her plajda muhakkak duş olur. Halk plajlarında dahi. Orada duş yoktu. Biraz uzağımızda kalıyordu daha doğrusu duş. Biz de bu sebeple biraz daha yakın yerine doğru gelmeyi tercih ettik. Şimdi burada güzelce bir şemsiyemizi falan takacağız. Suya dalacağız. Evet, mekana kurulduk şimdi. Şöyle hazırız. Şöyle denizin güzelliğini de göstereyim. Şu an tabi dalga olduğu için biraz su bulanık gözüküyor. Ama suyun sıcaklığı falan acayip derecede güzel. Şöyle sahilde size göstermiş olayım. Şu şekilde. Güzel bir sahil var. Evet, bakalım su nasılmış. Şimdi suya gidiyorum. Harika. Su normalde çok temizse bugün biraz fazla dalga var denizde. Bu sahil şeridi şu ileride limandan başlıyor, Fener'in limanından. Bu şekilde. Bu uca kadar devam ediyor. Burası Gümüşhane'ye bağlı Fener. Bir ilçe falan değil aslında. Sahil kasabası diyebiliriz. Yazın bu şekilde çok kalabalık oluyor. Buradaki halk Almanya'ya göç ettiği için çoğunlukla çok fazla Almancı geliyor. Bulgaristan'dan da gelen Bulgar vatandaş çok fazla var. Bir de kendi halkı olunca böyle kalabalık bir ortam ortaya çıkıyor. Şöyle biraz daha yaklaşayım mı size? Evet. Lokman'ın donut'unun güzelliğine bakar mısınız? Marshmallow'lu. Loki bak, marshmallow. Nasıl? İyi. Güzel. Şurada da Zübeyir'le Hüseyin yüzüyorlar. Bugün deniz biraz dalgalı ama yine de güzel. Temiz. En azından Marmara Denizi gibi yosun yok. Evet sevgili dostlar, denizimizde yüzdük, keyfimizi yaptık. Şimdi artık eve dönüş yoluna doğru yola çıkıyoruz. Şöyle etrafı da size tekrardan göstermiş olayım. Hemen arkası göl arkadaşlar. Şu an buradan gözükmüyor tabii ki de. Şöyle 6-7 çeşit kendi zevkinize göre beach seçebilirsiniz. Buradaki beachlerin girişleri ücretsiz. Beachlerin giriş ücreti yok fakat yeme içme bir belli ücret karşılığında sınırı var. En az bir kahve içmeniz gerekiyor. Fener'e iki yol var arkadaşlar, gelinen. Biri daha çok çevre yolu gibi geniş bir yol.
diğeri ise köylerden gidilen yol. Biz şu anda köylerden dönüş yapıyoruz artık. Gelirken çevre yolundan gelmiştik. Gölleri görmüştük. Gölleri gördüğümüz yolda. Şimdi de dönüş yolu köy yolu. Köylerin üzerinden gezerek gidiyoruz bakalım. Bir tane. Bu gördükleriniz de pamuk tarlası arkadaşlar. Sürüsüne bereket. Hektar hektar pamuk tarlası. Gözünüzün alabildiği kadar. Burada tütüncülük ve pamuk revaçta. Daha çok insanlar geçimini bundan sağlıyorlar. What it takes. Burası da benim anneannemin köyü. Buradan gelin olarak çıkmış. Vakti zamanında. Orta kışla derler buraya. Türkler, Yunanlar karışık yaşıyor arkadaşlar bu köyde. Bu da anneannemin eski evi. Şu gördüğünüz. Arkadaşlar şimdi de Pagurya'ya geldik. Yani Türkçesi Bayatlı. Burası da yine Türk ve Yunan köyü karışık olarak yaşıyorlar. Burası da gayet güzel bir köy. Burası denize yakın köylerden. Az önceki köyle beraber ikisi ortalama 6-7 kilometredir tahmin ediyorum. Arkadaşlar, Berna ile hep tartıştığımız bir konu var. Ben diyorum ki burası Türkiye'ye benzemiyor. Hayır diyor, burası Türkiye'ye benziyor diyor. Çok anımsattığını iddia ediyor. Siz de bakalım yorumlarda yazın. Gerçekten Türkiye'ye benziyor mu yoksa alakası mı yok? Bakalım. Sizin yorumlarınızı da alalım. Benden bana. Burası Gümülcü'nün eski üniversitelerinden biriymiş. Şu an kütüphane olarak kullanılıyor. Evet, burası da barlar ve kafeler sokağı. Neymiş adı? Asıl ismini söyleyeceksin. Varis Sokağı. Varis Sokak. Bunlar bak Osmanlı kalıntılar arkadaşlar, şu kaleler. Burası da tarihi kilise. Şu surlar Osmanlı döneminden kalma. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, push until I fall. I'm slipping to get back up, always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep in, bruise the squad. I had to learn how to... Bu gördüğünüz şu an girdiğimiz caddeye buraya Kır Mahalle deniyor. Burada mahalleler var. Yence Mahalle, Kır Mahalle, Mastanlı. Türklerin yaşadığı yerler bunlar hep. Ufak ufak mahalleler. Şimdi de şu anda Kır Mahalle Camisi'nin önünden geçiyoruz. Bu da bir tarihi bir cami. Aynı zamanda ilkokul burası. Şöyle göstermem gerekiyor ama. Şimdi Berna Hanım, burası şimdi Türkiye'ye benziyor mu? Mesela bu sokak Türkiye'ye benziyor mu şu? Hiç. Bu sokak Türkiye'deki Yunanistan'dan göçen macirlerin sokaklarına benziyor, köylerine benziyor yani. Oldu be yavrum, çok spesifik. Benziyor. Ben drama maciri olduğum için bana göre benziyor. Eda Hanımcığım, kendinize iyi bakın. Bu sokaklar bana labirent gibi geliyor. Çok karışık, hepsi birbirine benziyor. Burası arkadaşlar Bağlar Mahallesi olarak geçiyor. Akşam üzeri olunca herkes sokağa çıkıyor. Sokakta oturup kahve içiyorlar. Evet, bakın şurada var mesela. Evet. Şimdi arkadaşlar eskiden bizim zamanımızda, yani gençlik yıllarımızda 16'lı 17'li yaşlarımızda burada piyasa adı verilen bir kültür vardı. Piyasa deyince genel bir isim geliyor aklınıza ama tam bu saatlerde mahallenin genç kızları Bu saatte değil mi aşkım, onu söyle. yani akşam üzeri 5-6 saatlerin 5 ile 6 arasında, 7 arasında genç kızlar sokak köşelerine toplu halde gelirler. Böyle 6'lı 7'li gruplar şeklinde köşe başlarına, atıyorum şu direğin kenarında dururlar, beklerler. Biz de motorlarla gezeriz. Böyle onların önünden geçeriz. Ne bileyim, durup sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Çok güzel dönemlerdi. Şu anda yani son yıllarda hiç benim bildiğim hiç böyle şeyler duymuyoruz. Yavaş yavaş piyasa kavramı da ölmüş yani kısacası. Şöyle gördüğünüz her sokak köşesinde muhakkak kızlar olurdu bu saatlerde. Çok da keyifli, çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Daha nasıl desem size, kültür anlamında daha doğru buluyordum ben bunu açıkçası. Çünkü neticede buradan o yaşlarda bir kızla baş başa bir yerde gidip görüşemiyordunuz. Anca akşamüstü kapısının önüne çıkıyordu. Annesi babası da hani görüyordu ama böyle genel olarak kızla erkekle sohbet ettiğin için daha nasıl derler,
doğru geliyordu bana açıkçası. Bir es ver bak, tütün tarlaları. Yerleşim yerlerinin içinde de tütün tarlaları var. Evet. Akşamüstü güzel bir güneş. Güzel bir havadayız. Biz şu an mahallemize geldik. Burada da akşam piyasası yapan gençler var. El sallayın. En soldaki anneannem ve dedem. Diğerleri Samiye komşu annem. Benim daha çocukluğumdan böyle. Anneannemin kankisi oluyor. Öyle diyelim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün vlog tadında bir video çekmiş olduk sizler için. Gerek denizleri gösterdik, gerek biraz da market fiyatlarını göstermiş olduk. İsterseniz daha sonra detaylı bir içerik çekerim. Market fiyatları ile ilgili, özellikle merak edenleriniz varsa aranızda. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.